Evet, bugün gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir ortamdayız arkadaşlar. Bugün kendi stüdyomuzdayız. Yani 10 bölüm çektikten sonra sonunda kendi stüdyomuzda çalışma imkanı bulduk. Bu beni ayrı mutlu ediyor. Burası için herhalde bir 2 yıldır falan uğraşıyorum ben. Sonunda burada bir şey yapmayı başardık. Mutluyuz. Evet. Abicim bugün free fall ya. Bugün doğaçlama, serbest takılıyoruz. Bugün sen bana soruyorsun, ben cevaplıyorum. Abi bazen hayatta böyle odamıza kapanıp tamamıyla her şeyden soyut kalmak isteriz ya. Kimisi için 3 gündür, kimisi için 3 yıl bile olabilir. Biraz aslında bundan konuşmak istedim. Odaya kapanma olayı benden bayağı bir uzaklaştı. Hani son odaya kapandığımda 25 sene önce falandı galiba ama. Onu hatırlıyorum. 10 ay boyunca bir odaya kapandığını söylemiştin. O odadan çıkan Harun, giren Harun'dan neyi geride bıraktı? Hayatımın kalanında nasıl bir insan olmak istediğime karar vermem gereken bir dönemdi. Bir yandan da o güne kadar olduğum kişiden hani biraz vazgeçmem gereken bir dönemdi. O yüzden oturdum ve nasıl bir insan olmalıyım? Bundan sonra nasıl yaşarsam böyle sorunları tekrar yaşamam? Ne yapmam lazım? Ona bir karar verdim. Ya çıktığımda ne değişmişti? Çıktığımda ya böyle şey de vardır ya, işte kendime şöyle yaptım, böyle yaptım. Çıktığımda bambaşka biriydim ya da ne bileyim ertesi gün bambaşka biriydim falan filan diye konuşulur ya. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir anda değişmek diye bir şey yok arkadaşlar. Küçük küçük minik bebek adımlarıyla bir yol almak diye bir şey var. Ben çıktığımda başka biri değildim açıkçası. Hala aynı hataları yapmaya müsait biriydim. En azından ben şu anda bir hata yapıyorum diyebilme gücünü elde etmiş oldum o dönemlerde. Ne değişti? İnsanlara verdiğim değeri biraz daha kendimle dengeledim diyeyim. Şimdi insanlara değer vermek harika bir şeydir. İnsanlara değer vermek sizi yaşatır biraz da. Çünkü değer verdiğiniz insanlarla bir arada olmaktan doğan hayat daha bir tatlı gelir yani bir noktada. Ama bunu yaparken kendi değerinizi unutmamakta fayda var. Yani birine değer verirken kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Bunu anlamakta fayda var. Geçen gün bir tweet attım. Orada şöyle bir şey demişim. İnsan bazen insanlardan vazgeçer. Ama bazen öyle insanlardan vazgeçmeniz gerekir ki kendinizden vazgeçmek yeğdir. İnsanlara değer vermek de böyle bir şey. Yani onlardan vazgeçerken onlardan vazgeçmek mi yoksa kendinizden vazgeçmek mi daha tercih edilebilir bir şey? Buna bakmak gerekiyor. Ben açıkçası o kendimi 10 ay odaya kapattığım dönemden önce insanlardan vazgeçmek yerine kendimden vazgeçmeyi tercih eder durumdaydım. Çünkü insanlara o kadar çok değer veriyordum. Şu an insanlara hala çok değer veriyorum ama biraz daha kendimin farkında olarak yaşamaya gayret ediyorum. Ha ne kadar kendimin farkındayım? O tartışmaya çok açık. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki ya hiç mi farkında değilim kendimin diye soruyorum hala. Oluyor böyle şeyler. Çünkü insanız biz. Pek çok şeyi o anın içinde doğru değerlendiremeyebiliyoruz. O an geçtiğinde geriye dönüp baktığımızda o ana ilişkin daha doğru bir saptama yapma şansımız oluyor ama o zaman geçmiş oluyor. Bu konuyla ilgili daha önceden gelmiş şöyle güzel bir yorum var. Ortaokuldaydım. Çok güzel kara kalem resimler yapardım. Resimlere 5 saniye bakıp gittiler ve bunları sen yapmamışsındır kesin. Telefonu kağıdın altına koymuşsundur dediler. O gece yatağımda 1 saat ağlamıştım. Ya bak, ortaokulda değilim. Şu an ömrümün yarısından fazlasını tüketmiş olabilirim. Şu an bana böyle bir şey olsun, ben de ağlayabilirim. Ya şunun altını bir çizmek istiyorum. Abi bu ağlamakla ilgili bir sorun var galiba. Yani ben mesela bazen güldüğümden çok ağlıyorum. Hatta gülüşümü göstermekten daha çok ağlamamı göstermeyi tercih edebiliyorum ya da rahatça gösterebiliyorum diyeyim. Yani bir kere ağlamakla ilgili hiçbir sorun yok. Bunu bir açıkça ortaya koyalım da. Çünkü insan mutlu olduğu kadar üzülebilir de. Ağlayabilirsin abi, hiçbir sorun yok. Bu bir güçsüzlük belirtisi değildir. Böyle bir anlatı var ya, hani ağlama bilmem ne, güçsüz olduğunu görmesinler falan. Hayır abi, öyle bir şey yok yani. Ağlamak güçsüz olmak demek değildir. Ben bazen bazı şeyler yaptığımda takdir edilmeyi bekliyorum galiba. Hala bekliyorum bu arada. Ya bir şey yapıyorum, sabaha kadar uğraşıyorum, tamam mı? Böyle heyecanla, ya şimdi bir de böyle yapayım, biraz da şöyle yapayım, biraz da böyle yaptığım zaman of harika oldu be falan filan. Ve hevesle onu birine göstermek için bekliyorsun. Orada işte karşımızdaki insana kendimizi çok
savunmasız bir şekilde teslim ettiğimizi düşünüyorum. Hani orada onun verdiği tepki, sizinle aynı heyecanı paylaştı mı paylaşmadı mı veya o yaptığınız şeyi işte arkadaşımızın örneğinde olduğu gibi bunu sen yapmamışsındır kesin falan filan diye mi yorumladı? Ya bu o kadar zor bir şey ki. Burada karşı tarafa da kızmayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü o bilmiyor sizin ne hissettiğinizi. O çok garip bir an. O sizin saatlerdir ya da ne bileyim günlerdir belki haftalardır içinizde kurduğunuz ve almayı beklediğiniz tepkinin peşinde koştuğunuz bir an ve karşınızdakinin size bu tepkiyi vermek gibi bir sorumluluğu yok aslında. Ama orada o tepkiyi almadığımızda çok üzülüyoruz, evet. Ya böyle şeyler olabiliyor ama bence burada asıl sorun umduğumuz tepkiyi almadığımızda yapmaktan keyif aldığımız ya da iyi yaptığımızı düşündüğümüz şeyi yapmaktan vazgeçmemek. Abi peki bu ailesi tarafından hayalleri saçma bulunan arkadaşa şu an karşında olsa ne söylemek isterdin? Ailen senin hayallerini anlamak zorunda değil. Ailendeki insanların da hayallerini birileri anlamamış olabilir geçmişte. Öğrenilmiş olan şey bu olabilir hayaller karşısında. Dolayısıyla ailemizin bir hayalimize verdiği tepki umduğumuz gibi olmayabilir. Bunu onların deneyimsizliğine verebilmemiz gerekiyor. Ben hayatta çok kırgınlık biriktirdim. Ama bugün dönüp bakıyorum, biriktirdiğim pek çok kırgınlığın hiç de bir anlamı yokmuş yani. Çünkü kırgınlık zamanla silinen ve kaybolan bir şey. Bazen unutuyorsun hatta yani. Hani birine kırılıyorsun, çok kısa bir süre sonra hatta ona neden kırıldığını unutuyorsun. Bence böyle sebeplerle ne kendimizi üzmeliyiz ne karşımızdaki insanları. Şunu diyebilecek özgürlüğümüz olmalı ya. Beni anlamadı veya buna benim baktığım gibi bakmadı. Olabilir. Hiçbir sorun yok. Herkesin her şeye aynı tepkiyi vermesini beklemek gerçekten çok büyük sıkıntı. İnsanlar birbirine benzemediği kadar renkli. Bu ayrıntıyı atlamamakta fayda var. Güzel kardeşim, sana da şunu söylemek isterim. Eğer sen bunu yapmaktan keyif alıyorsan, kendini böyle daha çok seviyorsan, yaptığın şey senin hoşuna gidiyorsa, yani dünyada bir şey değiştirmene gerek yok. Devam et. Onun bu hali seni durdurmamalı, seni dizginlememeli. Burada şunu söyleyebilirim. Başarısızlık bence bir etiket değil, bir veri. Yani hayatta birler ve sıfırlar olarak bakarsak o bir sıfır. Başardığında da bir alıyorsun. Başaramadığında sıfır alıyorsun. Ama biz şunu karıştırıyoruz. Başarısızlık sanki bizim karakterimizmiş gibi. Bununla karıştırıyoruz esasında konuyu. Yani bunu biraz da toplum yapıyor aslında. Başarısızlığı bireyle eşleştiriyor. Bu eğitim sisteminde de çok var. İşte başarısız bir öğrenci. Hayır abi, o derste başarısız o belki yani. Ya da o sınıfta başarısız, bilmiyorum ama o başarısızlık etiketini çocuğun üzerine yapıştırmak bana çok yanlış geliyor. Çünkü o zaman onu bir şeye mahkum etmiş oluyorsun. Bir de başarısızlığı nerede üstümüze alıp giyiyoruz, ona da bir bakmak lazım. Ya başarısızlık dediğimiz şey denediğin sürece bence başarısızlık olarak adlandırılmamalı. O denemektir. Bir şeyi denemek zaten başarısız olmayı göze alabilmek demektir. Bunun diğer versiyonuna gelelim. Diyelim ki başarısız olmayan bir birey var karşımızda. O zaman şuna bakmak lazım. Ne denemiş? Ne denemiş? Yani %100 başarılı olacağı şeyleri deneyip de mi başarılı bir insan olmuş? Bilmiyorum ki yani ortaya ne koymuş. Ben başarılı insanların genelde çok başarısız insanlar olduklarını gördüm. Buna ben de dahilim. Ama hayatta bir başarın olabilir. Ama o bir başarıyı elde edene kadar sayısız başarısızlığın olabilir. Başarısızlıkların daha fazla diye bu seni başarısız biri yapmaz. Çünkü sen deniyordun. Bir şeyin peşinde koşuyordun. Bence asıl başarısızlık bir şeyi denemekten korkmak. Bir şeyi denemekten çekinmek. Belki başarısız olurum diyerek bir şeyi denemekten vazgeçmek. Şimdi bu bir şey denemekten vazgeçme durumunun hayatla ilgili versiyonu da işte kendini kapatmak oluyor. Ne zaman kendimizi kapatıyoruz? Bakıyorum, insan ilişkilerinde kendimi başarılı bulmadığım zaman da kendimi kapatmışım. Bir ilişkide ben bu kadını mutlu edemiyorum. Ben bu kadını gülümsetemiyorum. Ben bu kadına iyi gelemiyorum deyip kendimi kapatmışım. İlişkide de kendimi kapatmışım. Artık iletişim de ortadan kalkmış. Ne olmuş? Günün sonunda o ilişki bitmiş. Ya ben kimseye şunu demek istemem, açık söyleyeyim. Sakın vazgeçmeyin. Bilmem ne. Asla vazgeç. Hayır abi, vazgeçmek son derece insani bir şeydir ya.
Vazgeçebiliriz. Vazgeçmeyi seçebiliriz. Bazen başarılı olduğumuz şey o vazgeçtiğimiz şeyin sonucunda gelir yani. Bazen çok kötü bir ilişkiden vazgeçersin. Onun sonunda hayatının ilişkisini bulursun mesela. Ama bu kendini eve kapatma olayının çok sıkıntılı bazı yanları var. Kendini kapattığında kendi içindeki bir girdaba kapılıp da dibe dibe gitme durumu var. İnsanın kendiyle kaldığı andaki o karamsar ve kendine acımasızlaştığı an var ya, eğer o bir şekilde sonlandırılmazsa ya da bir şekilde o rutin bozulmazsa onun gittiği yer hakikaten çok korkutucu olabiliyor. Benim bazı arkadaşlarım farkına varamadık ne yazık ki onların böyle bir girdabın içinde dibe dibe gittiğinin. Bir arkadaşım vardı. Çok yakın değildik biz onunla. Ara ara görüşürdük. Çok da severdim yani. Çok tatlı, çok iyi niyetli, çok şeker bir insandı. Bir ara kayboldu ortadan bu. Dedik ki yani olur öyle. Bir de bizim çevremize bu çok normaldir ya. İşte bir şey yazıyordur. Ne bileyim albüm yapıyordur. Şarkı yapıyordur. Hani bir şeyle uğraşıyordur. Kendine kalmak istemiştir. Canım bozmayayım. Bir gece çok karanlık bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf o kadar karanlık ki hani bir şey çekmiş evet ama ne çektiğini anlamak mümkün değil. Böyle telefonun ışığını sonuna kadar açtım falan filan anlaşılmıyor. Gece geç de bir saatti yani gece 2 falandı. Dedim yani bu saatte şey yapmayayım. Hani ne bu falan demeyeyim. Bir şey yapmadım. Ertesi sabah kötü bir haber aldık. Meğer o fotoğrafta bir şey paylaşmış. Çok üzüldüm. Kendimi çok sorumlu hissettim. İnsan hep şöyle yapıyor böyle durumlarda. Acaba elimden bir şey gelir miydi? Acaba bir şey yapabilir miydim? Acaba ben orada farkına varsaydım bunu engelleyebilir miydim? Acaba. Kendini yiyip bitiriyorsun. Diğer yandan sana şöyle bir şey yapıyor bu. Sen hayata kazık çakıyorsun. Kendi benzer durumlarında yardım çığlığı atma şansını yitiriyorsun. Çünkü şunu biliyorsun. Eğer sen bunu belli edersen ve birileri bunun farkına varmazsa ve o korkunç şey gerçekleşirse arkanda bıraktığın insanlar için çok zor bir şey. Bu kadar karanlık bir örneği şu yüzden verdim arkadaşlar. O odanıza kapandığınız, kimseyle konuşmadığınız, hayatla bütün bağınızı koparttığınız an bir yandan çok da güçlü hissettiriyor. Çünkü sanki o alanın içinde, o kendinizi kapattığınız alanın içinde her şeyin kontrolü sizdeymiş gibi bir durum oluşuyor. Kimse size dokunamazmış gibi falan. Ben hiç mutluluktan kendini odaya kapatan bir insan görmedim. Şöyle bir şey yok yani bunu söyleyen de bence yalan söylüyordur. İşte ben şu anda bu odadayım, bu odadan çıkmak istemiyorum, burada mutluyum. Hayır değilsin, orada konforlusun. Bu farklı bir şey. Konfor alanı denen şeyi bir açmak lazım. Konfor alanı konforlu hissettiğiniz, mutlu olduğunuz yer demek değildir. Konfor alanı bazen hiç de rahat etmediğiniz bir yerdir. Ama bildiğiniz bir yerdir. İnsan onu seçer. Yani orada koşullar iyi değildir, orada mutlu değilsindir, orada konforlu değilsindir aslında. Hani konforun sözcük anlamı üzerinden konuşuyorum. Fakat orada olmayı seçersin. Neden? Çünkü biliyorsun. Oradaki değişkenleri biliyorsun. Bir insana kendinden daha sert dokunabilecek kimse yok. Çünkü sen bütün zaaflarını biliyorsun. Kendini acıtmak istediğinde kendini nereden nasıl acıtacağını herkesten iyi sen biliyorsun. Bu sebeple bu kendini kapattığın, bu odandan çıkmadığın, hayattan koptuğunu düşündüğün zamanlarda bir silkinip kendine gelip ben ne yapıyorum ya deyip hiçbir işin yokken evden dışarı çıkmayı becerebilmek lazım. Çok yakın zamandan örnek vereyim size. Genelde ben size işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesinden falan örnekler veriyorum ya. Bir 2 hafta öncesinden örnek vereyim ya. Dedim ki hareket halinde olacağım. İşte daha çok aksiyona gireceğim. Daha çok evden çıkacağım. Daha çok insanla görüşeceğim falan filan. Ve bunu elimden geldiği kadar uygulamaya çalışıyorum. 2-3 haftadır bazen evden çıkmak için hiçbir sebebim olmuyor. O gün bir işim yok dışarıda. Evde zaten her şeyim var. Yani spor aletlerim evde, ne bileyim film izlemek istesem en iyi film izleme imkanı evde. Müzik yapmak istesem stüdyo evde, iş yapmak istesem stüdyo evde. Hiçbir yere gitmeme gerek yok. Hiçbir sebep yokken nereye gideceğimi bilmeden evden çıkıyorum, arabaya biniyorum. Bu kadar. Neyin farkına vardım biliyor musunuz? Hayat çok enteresan bir dengeye sahip. Evden çıktığınızda bir şeyler olmaya başlıyor.
Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben böyle çok evrensel güçlere falan inanan biri değilim. Yani burada sakın öyle bir şey anlaşılmasın. İşte harekete geç, sana evren verecektir falan. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama oluyor. Yani sokakta biriyle karşılaşıyorsun, sana bir şey diyor ya da bir iş yapıyorsun ya da telefonun çalıyor ya da sen birini arıyorsun. Niye? Çünkü konfor alanının dışındasın ya hani. Şunu arayayım diyorsun. Konfor alanının içinde olsan onu aramak aklına gelmeyecek belki. Bu bence başkaları için de çok iyi bir şey. Bizim için de çok iyi bir şey. Konfor alanı öldürür. Hızla yaşlanan insanlara bakın. Hani derler ya bazen ya bir anda çökmüş falan diye. O bir anda çöken insanlara bakın. Genelde yaptıkları bir şeyi yapmayı bırakmışlardır. Ve konfor alanlarında daha çok zaman geçirmeye başlamışlardır. Arkadaşlar, bunun parayla, pulla, imkanlarla falan hiçbir ilgisi yok. Konfor alanınızdan çıkın. Konfor alanınızdan ne kadar çıkabilirseniz hayatı o kadar yaşarsınız. Konfor alanımızda kaldıkça aynı günü tekrar tekrar yaşamaya devam ediyoruz. Ve aynı günü tekrar tekrar yaşamak bizi depresyona sürüklüyor. Yarın sabah neden uyanayım ki diyen insanlara neden böyle düşünüyorsun diye sorduğunuzda genelde aynı cevabı veriyorlar. Çünkü her gün birbirinin aynı diyorlar. Eğer her günün birbirinin aynı olmamasını istiyorsanız konfor alanınızdan çıkacaksınız. Bir de konfor alanının içinde öğrenebileceğin şeylerin bir limiti var. Hani o odaya kendini kapattığında, odadan dışarı hiç çıkmadığında ne bileyim yani ne yapıyorsun? Yani binlerce kitabın olsun, o odanın içinde her gün kitap okuyor ol. Bir limiti var bunun. Sokağa çıktığında, bir banka oturduğunda önüne konan kuştan bir şey öğrenebiliyorsun. Vapura bin, karşıya git gel. Ben önceden çok yapardım bu arada. Kadıköy'den binerdim, Eminönü'ne giderdim. İnmeden geri gelirdim. Onu ben de yaptım bir dönem. Çok zevkli oluyor bence. Bence de çok güzel. Ya aslında çok büyük bir lüks biliyor musun? Düşünsene abi, teknemiz yok. Ama yani dilediğimiz kadar tekneye Ama denizdeyiz. binebiliyoruz. Denizdeyiz yani. Hani bence bunları değerlendirmek lazım. Bir şey yapmak ne oldu fark etmez. Bir şey yapıyor olmak birçok kapının önünü açıyor. Şu bir gerçek. Yeni yerler görmek. Ya yeni yerden kastım bu arada farklı bir şehir olmayabilir. Yani İstanbul'da yaşıyorsan eğer bilmediğin bir semtte Evine olabilir. farklı bir sokaktan yürümek, bu bile Evet. sayılır yani. Yeni bir yer gördüğünde beynin o yeni yeri işlemeye çalıştığı için aslında daha fazla anda hissediyorsun. Hani ve şey de bir gerçektir. Herhangi bir yere tatile gittiğinde, yeni bir yer gördüğünde o gün böyle bitmiyormuş gibi hissedersin. Tabii, çünkü beyin o sırada o anda işlemeye alışmış olduğu veriyi işlemek yerine o yeni veriyle uğraştığı için sen biraz daha zamanı yavaş yaşamış oluyorsun. Ya bu neye odaklandığınla çok ilgili bir şey. Hatalarımızı da genelde böyle yapıyoruz ve hata yapmaya devam edebiliyoruz. Dün bir kayıt alıyordum. Bir yönettiğim bir projede birini kaydediyordum. Çocuktu kaydettiğim kişi. 9 ya da 11 yaşındaydı. Bir hata yaptı. Sonra bir daha yaptı. Sonra bir daha yaptı. Bir daha yaptı. 5 oldu, 6 oldu. Çocuk kendine kızmaya başladı. Dedim ki dur. Sen şu an tekrar aldıkça şöyle düşünüyorsun. Şimdi bu hatayı yapmayacağım diye düşünerek kayda giriyorsun. Oysa yapman gereken doğrusu bu diye düşünmek. Çünkü hatayı düşünürsek hatayı yapmaya devam ederiz. Beyin o kadar da muhteşem bir organ değil. Neye odaklandığınla çok ilgili çıktı. Yani eğer hata yapmak istemiyorsan hatayı düşünmeyi bırakman lazım. Hatayı düşünmeyi bırakmadan hata yapmaktan kurtulamayabilirsin. Bu mesela motosiklet eğitiminde ilk verilen eğitimlerden biridir. Nereye bakarsan oraya gidersin eğitimi. Yani yolda bir çukur varsa ve sen motorun üzerinde o çukuru görmüşsen ve çukura bakmaya devam ediyorsan muhtemelen ön tekeri o çukura sokacaksın. Doğrusu ne? Gitmek istediğin yere bakmak. Ama orada o kadar çok şey giriyor ki kafana. Biz kendimize engeller de koyuyoruz galiba. Mesela ben kendimde şunu çok görüyorum. İşte şimdi gitmek istesem işler ne olacak? Şimdi gideyim desem işte eşime ne diyeceğim? Ya da sevgilime ne diyeceğim? İşte yalnız gitmek istesem ne söyleyeceğim falan. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar aslında bizim kendi kendimize koyduğumuz, bir şey yapmamak için, konfor alanımızdan çıkmamak için seçtiğimiz garip şeyler yani. Bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulmak lazım ya. Şu anda ben kendime söylüyorum bunu, farkındasınızdır umarım. Peki o zaman çok yerine bir soru soracağım. Bugünkü aklınla 20'li yaşlarındaki Harun'un omuzuna dokunsan ona ne fısıldardın?
Bunu Aslı Şafak'ın programında o da sordu yanılmıyorsam. Tam olarak bu soru değildi ama yakın bir soruydu. Devam et derdim. Bugün geldiğim yerden memnunum. Bugün olduğum insandan memnunum. Razıyım. Keşkelerin yok değil mi? Keşkelerim yok değil, var. Ama o keşkelerin ve hataların toplamında bugün olduğum insan olduğumu öğrendim. Ve buna sarılmayı da öğrendim. Kendini tanımak zor bir şey, biliyor musun? Kendini tanımak için verdiğin emek, hayatta herhangi bir şey için verdiğin emekten çok daha üstün bir şey. Hiç öyle beylik laflar etmeye gerek yok yani. Ben kendimi tanıyorum falan. Hayır abi, tanımıyorsun. Emin ol, tanımıyorsun yani. Bir gün hayat sana öyle bir şey gösterecek ki ben kendimi hiç tanımıyormuşum diyebilirsin. Ya ben şu an kendimi tanıyorum diyorum. Neden? Çünkü ömrümün yarısından fazlasını muhtemelen tükettiğim için hani bir ferahlık geldi, bir küçük. Ya şimdi tabii biz burada video boyunca şey söyledik, hani hadi çık dışarı gez. Hava Konfor al. alanından çık. Aynen, yani bunları konuştuk ama bazen gerçekten insan da hani öyle bir ruh haline giriyor ki kendi benliğiyle kalmak istiyor. Dışarı çıkmak istemez. Bu da apayrı bir konu ve buna ek olarak hep sürekli dışarı çık diyen böyle toksik pozitivite kitlesi vardır. Ha evet, o var, evet, benim çevremde de oldu o. Öyle görünmek de istemem Hadi şimdi çıkalım yani. işte bu gece ne yapıyoruz falan modu. Şu an bu gece benim için yok olsun istiyorum ben, hani o modda oluyorsun. Ben bu gece evde üzüleceğim ulan yani. Hani buna ihtiyacım var çünkü. Ya şöyle, şimdi tabii ki biz şu ana kadar konfor alanından çıkmaktan vesaire bahsettik ama şunu da altını çizmek lazım. İnsanın kendiyle kalmaya ihtiyacı var. Kendinle kalmak da haktır yani. Ben mesela burayı o yüzden yaptım, açık söyleyeyim. Yani buranın ilk varlık sebebi burada işte YouTube içerikleri falan filan çekmek değil abi. Farkında mısın? Burası ses geçirmez bir oda. Şu kapıyı kapattığımız zaman dışarıda ne olursa olsun buraya hiçbir şey gelmiyor. Burası bu yüzden var. Ben bazen buraya gelip kapıyı kapatıp hiçbir şey yapmadan sadece duracağım. Çünkü kendime kalmaya ihtiyacım var. Tabii ki böyle bir şey yapmak hakkımız olmalı. Bu hakkı da kimseye terk etmememiz lazım yani. Aman ha, yani sakın, yani bunu kimseye vermeyin. Sakın. Ben verdim, oradan biliyorum, çok fena oluyor yani. Ama diğer yandan benim söylemeye çalıştığım şey başka bir şey abi. Bu anın sınırlarını çizmeyi bilmek gerekiyor. Çünkü o kendine kalma anı tamam, çok güzel. Ama oradan kendini çıkartabilmeyi başaramıyorsan eğer, orada bir sorun var. Kendine kalmak muhteşemdir. Bayılırım ben. Yalnız kalmaya bayılırım. Ama ben kendimi oradan çıkartmayı bildiğim için bayılıyorum. Ve ben kendimi o odaya kapattığımda muhakkak bir şey yapıyorumdur ve o anın sonunda, yani o odadan dışarı çıktığımda ya kuvvetle muhtemel odaya kapandığım andan daha iyi bir durumda çıkarım. Ama insan çok garip bir varlık. Bizi salgılar ve hormonlar yönetiyor. Ya yarın işte insan bedeninin evreleri düşünüldüğü zaman yarın bambaşka bir kafada olabilirsin. Yani beynindeki bir salgı 0,001 miligram daha az veya daha çok salgılanır. Bambaşka biri olursun yani. Ya bu arada ona bile gerek yok. D vitaminin düşük kalıyor. Çok gergin bir adam oluyorsun yani. Çok Ben onu yaşadım. çok basit bir şey aslında yani. Hani Demir eksikliği mesela insanı çok huzursuz, anksiyetik ve gergin yapıyor. Ben tabii doktora hiç gitmeyen bir adam olduğum için. Bu arada bunu burada söylemiş olayım. Bu programda hani sağlık tavsiyesi veriyormuş gibi olmayalım ama arkadaşlar gerçekten yılda bir kere olsun hani kapsamlı bir kan tahlili yaptırmakta fayda var. Ben mesela 7-8 yıl hiç doktora gitmedim. Hiç. Ne kan tahlili ne bir şey, hiç, sıfır. Sonra bir gün ya bir gariplik var. Böyle aniden yoruluyorum, bilmem ne, huysuzum, huzursuzum, gerginim, bir gariplik var yani. Dedim bir kan tahlili yaptırayım bari. Yahu bir çıktı sonuçlar. Benim demir depoları boşalmış. Yani vücutta demir diye bir şey yok. Neredeyse böyle hani çiğ toprak yiyecek hale gelmişim falan yani ben. Doktor dedi ki sen hani böyle olamazsın. Sonra işte bir şekilde destekler falan filan bir biçimde durumu toparladık. Ama hayat biçimimin, yaşam konforumun ne kadar değiştiğini fark ettim. Hakikaten öyle bir gerçek var. Bu kendini odaya kapatma konusunun içinde bence bunu da ele almakta fayda var. Çünkü gerçekten böyle bir şey olabiliyor. Bazen diyorsun ki ben iyiyim ya diyorsun. Ama iyi değilsin. Bedeninde bir gariplik var. Sen farkında değilsin. Çünkü o kadar yavaş oluyor ki o yavaş değişimin sonundaki farklılığı anlayamayabiliyorsun abi. O yüzden yılda bir kere olsun o demir depoları, vitaminler falan filan buna bir hani kan değerlerine baktırmakta fayda var. Ben bunu yaşadım. çok çok doğru. Bir de mesela
Şöyle bir yazı görmüştüm geçen ve çok destekledim esasında. Bedenin senin işte CEO olmana, çok iyi bir yönetici olmana ya da işte çok zengin olup olmamana bakmıyor. Vücudundaki kortizol seviyesine bakıyor. Yani stres hormonu sanıyorum bu da. Çok yani yanlış biliyor olabilirim ama stresle alakalı bir şey olması lazım kortizol. Hani eğer sen her gün bir tane aslanın pençesinden kaçıyormuşçasına yaşıyorsan Benim gibi. benim de öyle aynı şekilde. Biz hep yetişiyoruz ya hocam. Gerçekten hani vücut gerçekten biraz ona da bakıyor bu arada. Hani reaksiyonlar tamamıyla ona göre veriliyor ve bir noktada insanı sağlıksız kılan şey de bu stres seviyesi de olabilir. Abi ağzına sağlık. Hani çok güzel bölüm oldu bence. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bugün Bence serisinin kendi stüdyomuzda çektiğimiz ilk bölümünü çekmiş olduk. Bizim için son derece keyifli bir şey. Biraz ara verdiğimizin farkındayım. Fakat işte benim hayatım, Gürkanların, Süleymanların hayatı, bir yandan iş akışı falan filan düşünülünce bir minik ara vermemiz gerek. Bunun için öncelikle özür diliyorum. Çünkü bekleyen çok arkadaşımız olduğunu biliyorum. Biz de kendimizi eve kapattık. Biz de kendimizi eve kapattık. Evet, bir eve kapandık. Bir minik depresyon yorganımızı aldık, böyle sarındık şu şekil. Böyle bir şey yaptık. Bir kapattık kendimizi. Ya bir de ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bence serisi bir metni olan, bir senaryosu olan, belli bir planla falan filan yapılan bir iş değil. Yani biz hayatta bir şeyler yaşıyoruz, bir şeyler görüyoruz. Hadi şundan bahsedelim diyoruz. Ve sonra geliyoruz burada stüdyoya kurulup işte bir şeyler çekip size iyi gelebileceğini düşündüğümüz bir şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Hepsi bu. Efendim, bugün de bana verdiğiniz zamanın hakkını vermeye gayret ettim. Dilerim size işinize yarayacak, sizi gülümsetebilecek bir şeyler söyleyebilmişimdir. Eğer bir gün beni hatırlarsanız sizden tek bir isteğim var. Lütfen gülümseyin. Görüşmek üzere. Billy Link. Billy Link? Billy Link'miş. Bu da Billy Link. An itibariyle kendi mekanımızdayız. Biraz soğuk, ısıtmayı beceremedim. Her şeyi yaptık, bir o kaldı. Ama çok güzel. Cem belli olmaz ha. Bak Cem çok sakin bir çocuk ya böyle. Hiç belli olmaz bak. Her an her şey olabilir yani. Bir anda böyle psikopata bağlayabilir. Ben korkarım. Gitti oraya kız perde astı Cem laf eder diye.